İlk olarak herkese merhaba. Ayrıca dünyayı gezmek, keşfetmek isteyen herkesin hedeflerine ulaşması dileğiyle videoma başlamak istiyorum. Evet, bu bölümde Nordkap yolunda yol arkadaşlarımızı size tanıtacağız. Takiben Sami kültürüne şöyle bir baktıktan sonra bir gece 6'da konaklayacağız. Mütakiben son 240 kilometremizi tamamlayarak Nordkap'a doğru yolumuza devam edeceğiz. Şimdi küçük bir hatırlatma ile videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Biz 8 Haziran 2023 tarihinde Ankara'dan Nordkap'ı hedefleyerek yola çıktık. Dönüşte Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden diğer bir ifadeyle Ankara'nın batısından gidip doğusundan gelmeyi hedeflemiştik. Yaklaşık 15.000 kilometrelik yolu şükürler olsun ki kazasız belasız tamamlayarak Ankara'ya, evimize vardık. Bu gezide çok şey öğrendik, çok şeyi de paylaşıyoruz. Umarım gitmek isteyenlere, hayal kuranlara yardımcı olmasını dileriz. Şimdilik keyifli seyirler diliyorum. Geçen bölüm Narvik'e yakın bir yerde konaklayarak videomuzu sonlandırmıştık. Orada kahvaltı yapmadan yolumuza devam ettik. Yol üstünde böyle güzel bir yere denk gelince burada mola verip kahvaltımızı yaptık. Burası gerçekten temiz, güzel bir yer. Açık park dinlenme alanı. Herkese tavsiye ederim. Artık Norveç'in kuzeyine yaklaştıkça Sami kültürüne daha çok haşır neşir oluyorsunuz. Çünkü bu bölgede yaşamışlar, hala da yaşıyorlar. Laponlar ismiyle de anlıyorlar. Kuzey Kutup Dairesi'nin içinde kalan bölgelerde eski çağlardan beri yaşadıkları için burada etnik bir grup olarak hayatlarına devam ediyorlar. Bayrakları var. En çok da Norveç'te yaşıyorlar. Nüfusları yaklaşık 600 bin ile 100 bin arasında. Rengiye yetiştiriciliği yapıp geçimlerini buradan kazanıyorlar. Kendi bayrakları, ulusal marşları, ulusal günleri var. Değişik bir kültür. Biz de bu kültürden nasibimizi almak, tanımak istedik. Bununla ilgili hem turistik olarak hem de kültürlerini yansıtan böyle geleneksel çadırlar var. Bunların içerisinde kendi yaptıkları ürünleri satıyorlar. Belki de burası bir ticari alan. Laponlar yani Samiler buraları satarak geçimlerini bu şekilde kazanıyorlar. Çadırları zaten ilginç. Rengiye yetiştiriciliği yaptıkları için de rengiyle ilgili birçok ürün bulmak imkanı var. Burası gayet büyük bir çadır. Aslında bir nebze AVM gibi diyebiliriz. Şimdi sanal bir tur yaparmış gibi beraber bu çadırı, Sami kültürünü yakından tanıyalım. Bu çadırda sadece Samiler değil, Norveçlilerin de kültürlerini yakından tanıma fırsatı buluyoruz. Giydikleri kıyafetler, motifler, onlara özgü yiyecekler, içecekler, çaylar hepsini bulmak mümkün. Fakat görüldüğü üzere el işçiliği hep ikinci planda kalmış.
Tule, ära sealt mine, tule maksame magnetti ära ja lähme. Jaa. Norwich'in kuzeyinde yollar daha düzgün ve fiyortlara çok uğramadan, yani feribot kullanmanıza ihtiyaç kalmadan Nordkapp'a doğru güzel yollar var. Bu yol genelde E6 üzerinde seyrediyor. Bu E6 Norwich'in en güneyinden en kuzeyine kadar uzanan büyük bir ana hat. Bunun etrafında zaten girip çıkabiliyorsunuz ama eninde sonunda E6 üzerinden yolunuza devam ediyorsunuz. Bu bölge hem daha düz ve Finlandiya'ya yakın olduğu için de biz dönüşte Finlandiya üzerinden geldik. Finlandiya'da yollar çok düz, dümdüz. Yani sanki bir nebze oraları andırdı bize. Şimdi bu yolları biraz hızlandırılmış, yani 2 kat hızlandırılmış bir şekilde sizinle de paylaşıyoruz. Çünkü hani nasıl bir ortam olduğunu görmenizi istedik. Keyifli yollar. Umarım siz de keyif alırsınız. Mola zamanı. Burası da gayet güzel bir manzarası olan denizin kenarında çok güzel bir yerdi. Ayrıca ilginç bir detay da yakaladık karavanlar için. Bu bölgede, kuzey bölgesinde özellikle karavanlar için çok büyük imkanlar var. Ama böyle bir sistemi biz daha önce görmemiştik. Şimdi burada görüyoruz. Sizinle de paylaşalım. O Camper Clean adındaki bir kimyasal firmasının karavancılar için yaptığı otomatik kimyasal tuvalet boşaltma sistemi. Kendiniz buradan modelini seçerek o kimyasal tuvaletin kasetini bu bölgeye yerleştirip start düğmesine bastığınız an kimyasal tuvaletinizin kasetine boşaltarak ve içine de kimyasalını koyarak size geri tertemiz bir şekilde iade ediyor. Müthiş bir sistem. Online olarak da gerekli kimyasalları oradan temin edebiliyorsunuz. Ama gerçekten çok güzel bir sistem. Şimdi başka bir karavancının kısa bir videosunu çektiğim videoyu sizinle paylaşıyorum. İnşallah ülkemizde de bunlar zaman içerisinde olur. Evet, biraz dinlendikten sonra yola devam ediyoruz. Gün uzun. Aslında gün uzun demeyelim, gün tamamen 24 saat. Bu bölgelerde güneş batmıyor. Nordkapp'a gittiğim zaman bunu daha çok hissettik. Ama bu bölgede de yakın olduğu için neredeyse 24 saat gün ışığını görmek mümkün. Yine hızlandırılmış olarak bu yolları size tanıtıyoruz.
Burasını biz şehirler arası bir otobüs terminali gibi algıladık. Dinlenme alanı, tuvaletler mevcut. Ayrıca böyle Sami kültüründen etkilenmiş mangal alanları da var. Keyifli. Bu kamyon belki yol müsait olmasına rağmen bisikleti geçmiyor. Bu yazılı bir kural mıdır yoksa etik bir davranış mıdır bilmiyorum. Ama sonunda bisikletle kamyona yol verdi. Karşılıklı iyi niyet olunca çözüm bulunuyor. Her ne kadar Temmuz'un yazın ortasında olmamıza rağmen kış gelmeden bu yolların tamamlanması gerekiyor. Çok da fazla kalmadı kışa bu bölgeler için. Bizim için bir seviyede atlamış olduk. İlk defa bir Nordkap tabelasını gördük. Son 240 kilometremizi Alta'da bir gece kalıp dinlenerek geçireceğiz. Burası gerçekten güzel bir şehir, modern bir şehir. Bu otelin karşısında da karavanlar için park edilebilecek güzel yerler var. Bu modern bir kilise, onun yakınında. Biz tabii geç gelmemiz nedeniyle şehir biraz sakin ve boştu. Ama otelin karşısında olmamız nedeniyle biraz da otelin internetinden faydalanabiliyorsunuz. Bu da bize keyifli, konforlu bir gece geçirmemizi sağladı. Bu bölgeyi tavsiye ederiz. Çok güzel. Darkest storms in your arms, I'm always home. Your eyes for love is another line. Mesmerizing me completely. Sabah kalktıktan sonra hemen yakındaki alışveriş merkezinde şöyle bir göz atsak. Burası karavanlar için, konaklamak için gayet ideal bir nokta. 8 Haziran 2023 tarihinde Nordkap'ı hedefleyerek yola çıkmıştık. Hedefimize varmak üzereyiz. Bugün 12 Temmuz 2023. Yaklaşık bir ayı geçkin bir süredir 8500 kilometre yakın bir yol yaparak Nordkap'a çok yaklaştık. Şimdi Nordkap'ın son kilometrelerini sizinle de paylaşalım. Burada ilginç görüntüler var. İnsanlar bisikletleriyle, karavanlarıyla, araçlarıyla herkes Nordkap'a kuzeye doğru
yol alıyor. Bizim için de önemli bir başarı, bir hedefe ulaşmanın mutluluğu ve hazzı var, heyecanı var. Şimdi bu yolları sizinle paylaşarak Nordkap'a doğru yolumuza devam edelim. You're the angel from above who told me how to love. You came to my life with brightest heart, like the stars fall from the sky. I grew embraced by heavenly height, then the glorious world. Tabii bu yol boyunca sadece karavan, bisiklet, motosiklet bunları görmedik. Yol arkadaşlarımız da oldu. Hem de çok sevimliler. Onları durup resimledik, fotoğrafladık. Nordkap'ta bir gece konaklayacağımız için karavanın ve kendi ihtiyaçlarımızı tamamlayarak Nordkap'a gitmek istedik. Bu yol kenarında gördüğümüz güzel dinlenme tesisinde böyle imkanlar olunca buraya girerek öncelikle suyumuzu tamamladık. Belki ben tuvalet boşaltımı ve bunun benzeri ihtiyaçlar giderilebiliyor. Biz gittiğimiz zaman insanlar taşıma suyla karavanlarını tatlı su alıyordu, temiz su alıyordu. Fakat bizden sonra vardıktan sonra birkaç tane karavancıyı bu kahverengi binanın yanına çekerek hortumla su aldığını görünce biz de o şekilde aldık. Fakat bizden sonra görevliler gelip bizden sonra alanları uyardı, diğer karavancıları. Dolayısıyla burada su alırken böyle bir durum var bilginize. Ama gayet güzel, keyifli, konforlu bir yer. Durup dinlenme yapabilirsiniz. Buraya renk geyikleri de oldukça sıklıkla uğruyor bilginize. Renk geyikleri Nordkap yolculuğumuz boyunca size eşlik ediyor. Bir defa gördüm, bir daha göremem diye üzülmeyin. Her seferinde karşınıza çıkacaklardır. Özellikle giderken ve dönüşte de aynı manzarayı görebilirsiniz. Nordkap bölgesine geldik. Ailece bir hatıra fotoğrafı paylaşalım.
Nordkap'a son bir adım. O da Nordkap tüneli. Yaklaşık 7 kilometrelik bu tüneli geçmek için biz biraz bekledik. Çünkü bakım onarım faaliyetleri nedeniyle eskort araç eşliğinde tünele girdik ve çıktık. Eskort aracın gidip gelmesi yaklaşık 15-20 dakika sürüyor. Aslında herhangi bir bakım onarım olmasa 2-3 dakikada alabileceğiniz bir mesafe. Buradan sonrası artık Nordkap'a daha da yaklaştık. Nordkap'a en yakın yerleşim yeri Honningsvang. Burada gitmeden Nordkap'a bir market alışverişi yaptık. Akaryakıtımızı fullledik. Dolayısıyla Nordkap'a gitmeye hazırız. İnsanlar sadece karavanlarıyla, motosikletleriyle Nordkap'a varmayı hedeflemiyor. Aynı zamanda bisikletleriyle de büyük bir azim ve kararlılıkla Nordkap'a
gelmeyi hedefliyorlar. Bunlarla, bu insanlarla aynı yolu paylaşmak bizi de mutlu ediyor. Nordkap'taki sosyal alan, otopark alanı ve müze, alışveriş merkezinin olduğu kompleks yaklaşık 300 metre yukarıda deniz seviyesinden. Dolayısıyla biraz tırmanarak geliyorsunuz. Öncesinde bir ufak bir kasaba var, daha minik. Ondan sola doğru döndüğünüz zaman bayağı yukarı çıkarak artık Nordkap'a son kilometrelerimiz diyebilirim. Burada bir rengeyi ailesini gördük. Küçük olan çok sevimli, yavru. Nihayetinde yıllar önce hayalini kurduğumuz, yıllarca planını yaptığımız ve aylarca yolda olduğumuz, günlerce yolda olduğumuz Nordkap göründü. Son 500 metre kala bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Nordkap'a girişimiz, Nordkap'ta geçirdiğimiz zamanla ilgili detaylı bilgileri gelecek bölümde sizlerle paylaşacağım. Büyük olasılıkla 2023'ün son videosu olacak. Yılbaşı öncesinde ya da yılbaşına yakın bir zaman.
sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Şimdilik görüşmek dileğiyle.